Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu köy yerleşik alanlarının içerisinde kalan, inşaat iznine sahip, aynı imarlı arsa gibi parsellenebilen, tarla vasfından arsaya dönebilen ve içerisine ev yapılabilen köy yerleşik alanların içerisindeki tarla vasıflı taşınmaz ile normal imarlı bir bölgedeki arsanın arasındaki farkı hap bilgiler kapsamında kısaca açıklamaya çalışacağım. Ekranda görmüş olduğunuz yer Bursa ilinin İznik ilçesinde köy yerleşik alanının içerisinde kalan bir tarla. Burası bu haliyle 1700 metrekare bir tarla arkadaşlar. Köy yerleşik alanının içerisinde kalmasından dolayı kendi başına içerisine şu anki imar izni olarak 250 metrekare ev yapımına izni var. Aynı zamanda ifraz edilmesi noktasında da izni var. Köy yerleşik alanların içerisindeki yer ifraz edilirken arkadaşlar, bir imar planında olduğu gibi yola veya parka ya da herhangi bir şekilde bir başka yere basıyor olmadığından dolayı tarla olarak metrekaresinden düşme olmadan kadastro yoluna göre ifraz edilebiliyor ve toprak metrekaresi kaybetmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eski hali 839'a da 728 parsel iken bu parselimiz 4 parçaya bölünmüş. Fakat ekranda gördüğünüz gibi önceki haliyle şimdiki halinin arasında herhangi bir şekilde terki yok. Bunun olmamasının sebebi şu an burada aktif olarak bir imar planının olmayışı arkadaşlar. Dolayısıyla köy yerleşik alanlarının içerisindeki yerler her ne kadar da imarlı arsa vasfında olmuş olsa da üzerinde imar planı olmadığından dolayı ifraz edildiğinde herhangi bir terk alınmıyor. Fakat bu bölgeye bir imar geldiğinde bu mevcut vasfı ile tekrardan imara uygun bir ifraz işlemi yapılmak istenirse ya da imar uygulaması yapılmak istenirse işte o zaman imar planına göre toprak terkimlerinin yapılması gerekecek. Oysa bir tarlanın üzerine imar geldiğinde ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bakın burada benim tarlam kesikli çizgilerle gösterilen bu sınır. 0.30'a 0.90 emsalli ayrık nizam 3 kat yapılaşma müsaadesi olan bir imar gelmiş. Benim tarlamın bir kısmı imar adasının içinde kalmış, bir kısmı parkta kalmış, bir kısmı yolda kalmış. Yine burada parka giren kısım var ve yine burada imar adasının içerisine basan yerim var. İşte bu tür durumda arkadaşlar imar planı olan yerlerde ifraz yapılacağı zaman bu ifrazın neticesinde gördüğünüz gibi bu eski ham tarla halindeki yerim imara uygun bir halde bir nolu, 2 nolu, 3 nolu, 6 nolu parseller benim uhdemde kalacak şekilde yani tarla sahibinin uhdesinde kalacak şekilde ifraz edilir. Park alanları ve yola terk alanları da ilgili belediyesinin adına tescil edilir. Yollar tescil haricidir arkadaşlar. Parklar ise belediye adına tescil edilir ve kamu yararına uygun halde kullanılır. Burayı biraz daha inceleyecek olursak gördüğünüz gibi daha da netleşmiş bir durumda. 1 ve 2 nolu parsel ile 3 ile 9 nolu parsel bana bırakılıyor burada. Aslında normal şartlarda bu artık parseller de vatandaşın lehine kalmaz. Fakat burada çok fazla terk olduğu için vatandaşın mağdur edilmemesi noktasında o artık parseller de vatandaşa bırakılıyor. Burası 4271 metrekareymiş toplamda toprak miktarım benim. 1796 metrekare arsa vasıflı yer kalmış bana. 4 parça yer kalıyordu hatırlarsanız. Oradan normalde bu bölgede kesinti oranımız %35 imiş. Buna göre bana 2776 metrekare yer kalması gerekirken bende kalan alan 1796 metrekare. Dolayısıyla benim 979 metrekare bir fazladan terkim var. Bunu ilgili belediyesi yani az terki olan başka bir ifraz dosyasıyla birlikte hareket etmek suretiyle iki parselin kesintisini %35'e denk getirecek şekilde bir işlem yaparak sorunu çözmüştür. Bir önceki örneğimizde köy yerleşik alanın içerisinde hatırlarsanız hiç terkimiz yoktu. Fakat bir sonraki imar planı olan bir yerde terk işlemi yapılacağı zaman imar planındaki benim parselimin basış şekline göre nasıl bir terk yaptığımı burada daha net bir şekilde görmüş olduk.
Eğer burada belediyesi 18 uygulaması yapmış olsaydı orada dop oranı neyse benden de o kadar kesinti alacaktı ve daha sonra oradan benim parselimin yeri de değişmek suretiyle bana yeni parseller verecekti hisseme düşen miktarda. Yani %35 dop uyguladıysa %35 dopu kestikten sonra 2776 metrekare yerimi bana parsel olarak verecekti. Aynı yerden basan yerlerden verebileceği gibi basan yerden veremediği zaman da fazlaya dair alacağımı da bir yan parselimden veyahut da bir üst parselimden veyahut da bir alt parselimden vermek suretiyle de tarafıma verecekti. Şimdi bu görmüş olduğunuz parselin de ifraz işleminden sonraki hali bu arkadaşlar. 9 nolu parselimiz pasife alınmış ama 3 nolu artık parsel ve diğer iki parsel de bu şekilde bana kalmış. Yani 4276 metrekare bir yerim varken 4276 metrekaremin sonunda elimde kalan arsam bu iki parça arsa şeklinde meydana gelmiştir. Buradaki hap bilgimiz arkadaşlar köy yerleşik alanların içerisindeki olan tarlalar ile köy yerleşik alanların içerisinde olan arsalar ile normal imarlı arsaların aynı konumda ve aynı hükümde olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki ince nüans köy yerleşik alanların içerisindeki yapılaşma izni verilen arsalardan herhangi bir terk olmadığı, oraya imar planı geldiği zaman imar uygulaması yapılması sırasında o arsalardan terkin alınacağı ancak imar planı yapılmış yerlerde imar uygulaması neticesindeki oluşmuş buradaki gibi arsalarda ise bu terklerin yapılmış olduğu, burada yeniden imar planı değişikliği olsa da yeni terklerin ekstra bir kanun çıkmadıkça alınamayacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Yine bir benzer örnekte aynı Bursa ilinin İznik ilçesinde aslında üst parselinizi size anlattığım yer burası. Hemen alt parselinde de yine benzer bir işlem yapılıyor. Yapılan bu işlemde normalde bu tarla köy yerleşik alanı içerisinde kalıyor. 2311,52 metrekare toplam tarla vasflı yerim var. Fakat bu yerimi ben ifraz edebiliyorum. 4 parçaya bölüyorum. Bu ifraz ettiğimde 4 parçaya böldüğümde yine elimde 2311,52 metre yerim kalıyor. Üzerinde herhangi bir imar planı olmadığı için aynen bu şekilde bölebiliyorum. Ama bir önceki örneğimde olduğu gibi bir imar planı durumu söz konusu olursa ben mecburen imar planına göre imar uygulamasını yapmak zorunda kalacağım. O yüzden arkadaşlar imar planı olan yerdeki bir arsa ile köy yerleşik alanının içerisindeki bir arsanın fiyatlamasını yaparken bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Köy yerleşik alanı içerisinde terk olmuyor ama imar planı olan yerde imar planına uygun bir şekilde mecburen terk yapmamız gerekiyor ve ikisinin de vasfı arsa olarak geçiyor. İkisi de aslında tarla vasfından arsa vasfına dönüyor. Arsa vasfına döndüğü için ikisi de hisseli satılabiliyor. Hisseli bir şekilde değerlendirilip kullanılabiliyor. Birden fazla maliye bölünebiliyor. Toprak Koruma Kanunu'na takılmıyor. Ancak köy yerleşik alanının içerisindeki yerden terk olmuyor. İlerleyen zaman içerisinde terk olma durumu söz konusu olabiliyor. Fakat imar planından çıkmış olan bir arsada ekstra bir kesinti yapılmasına dair kanun çıkmadığı sürece yapılmış plana göre terk arsa vasıflı olarak ilerleyen zamanda tekrardan bir kesintiye uğramıyor arkadaşlar. Bu konu ince, hassas ve detaylı bir konu. Herkesin hakim olabileceği, herkesin bilebileceği bir mevzu değil. Ancak ben bu detayları vermekteki amacım şu, sizlerin konuya yaklaşım sergilerken bütün bunların hakkında biraz bilgi sahibi olmanız ve bu bilgi ile yatırımlarınıza yön vermeniz. Yine burada şunu da söyleyebilirim ki sizin de danışmak istediğiniz, bu tarzda proje geliştirmek istediğiniz durumlar söz konusu olursa da benimle irtibata geçebilirsiniz. Bu konuda hem danışmanlık alabilirsiniz ya da yatırım yapmak isterseniz de bu tarz yerlere bununla da size bu hususta yardımcı olabilirim. Dedikten sonra bu videomuzu da burada bitirebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.